Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Karakaya. Bugün sizlere telefonla bilgisayarı yani arada bir kablo olmadan telefonla bilgisayarı nasıl bağlarız onu anlatacağım. Yani kablosuz herhangi bir kablo olmadan telefonunuz uzakta da olsa telefondan bilgisayara, bilgisayardan telefona uygulama gönderip almayı veyahut resim, video gönderip almayı anlatacağım. Şimdi öncelikle ilk olarak bir programı var. AirDroid diye. AirDroid. Yani bu. Buna tıklıyoruz. Bu programı indiriyoruz. Ben daha önce indirdiğim için şu an indirmiyorum. Programı açıyoruz. Programı açtıktan sonra Android Web bilgisayarım diye bir şeyler var. Burada Android Web diyoruz. Burada nasıl bağlanacağımızı gösteriyor. Bilgisayardan aynı sayfayı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayara geçtik. Bilgisayardan da tarayıcımızı açıyoruz. Yani telefonumuzda e, web web android.com ister bu adresle ister 192 168 1 falan onunla şimdi bu adrese giriyoruz. Android Web. Karşımıza böyle bir şey çıktı. Yani burada çeşit çeşit oturum açma yöntemleri var. Yani e, Google'la oturum açabiliyoruz. Facebook'la giriş yapabiliyoruz. Twitter'la giriş yapabiliyoruz. Veya şu kodu okutturarak. Yani telefonumuzdan şu an telefonumuzdan bu kodu bilgisayara geçiyoruz. Orcu kodu taratın diyoruz. Burada bilgisayarımıza yaklaştırıp kodu tarattırıyoruz. Ve oturum aç diyoruz. Burada otomatik olarak oturum açılıyor. Şu an telefonumuzda işimiz bitti. Şu an oturum açtı. Yani telefonumuzun her bağlantıları, her şeyi burada gösteriyor. Telefonumuzla alakalı. Burada hepsi gözüküyor. Şimdi burada ne var? Telefonumuzun hafızası, telefonumuzun özellikleri, telefonun markası, modeli. Burada size anlatmak istediğim yani her türlü şeyi görüyorum. Misal örnek veriyorum fotoğraflarım. Burada fotoğraflarımı görebiliyorsunuz. Fotoğraflarıma tıklayıp burada fotoğraflarımla alakalı istediğiniz her fotoğrafı görebiliyorsunuz. Bilgisayara kaydedebilirsiniz. Ee, örnek veriyorum şu fotoğrafı kaydedelim. Bu fotoğrafın şurada indir var. Duvar kağıdı yap. Sola döndür, sağa döndür, sil. Buradan bilgisayarıma ben telefondaki fotoğrafı bilgisayarıma almak istiyorum. Bunu nasıl alabilirim? Burada indir butonu var. İndir butonuna tıklıyoruz. Burada bu yükleniyor. Yani bu dosyayı bilgisayarımıza yüklüyor. Yani herhangi bir kablo, herhangi bir şey kullanmadan dosyayı bilgisayarımıza alıyoruz. Bunu kapatıyorum. Bu şeyle alakalı göstereyim. Şu an indiriyor. İndirdi. Şu an bilgisayara kaydetti. Tıklıyoruz. Şu an bu bilgisayarda kayıtlı. Bu fotoğraf. Şimdi bu uygulamayla neler yapabiliriz? Fotoğraflarımız gözüküyor. Burada rehberimiz kayıtlı. Yani bilgisayar üzerinden rehberimize giriş yapabiliriz. Buraya tıkladığımda rehberimizdeki kişiler gözüküyor. Programlar, mesajlar bölümü var. Mesajlar bölümüne tıklıyoruz. Burada telefonumuzla alakalı mesajları görebiliriz. Yani buradan mesaj gönderip mesaj alabiliriz. Mesajları açıyoruz. Burada kimden ne mesaj gelmiş hepsini tek tek görebiliriz mesajlar bölümünde. Mesajla gönderebiliriz. Örnek veriyorum. Deneme olarak gönderelim. Deneme yazalım. Gönder diyoruz. Ve mesaj gönderiliyor. Mesaj gönderildi. Yani bu sayede istediğiniz kişiye buradan numarayı yazıp arattırıp gönderebilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Başka ekran görüntüsü alabilirsiniz. Videolar bölümüne tıklayıp telefonunuzda bulunan videoları görebilirsiniz. Bunlar videolar. Ondan sonra müzikler bölümüne tıklayıp müzikleri görebilirsiniz. Telefonunuzla alakalı müzikleri buradan
İsterseniz bilgisayarınıza indirebilir, alabilirsiniz. İsterseniz başka şeyler yapabilirsiniz. Burada uygulama yükleyebilirsiniz. APK dosyası tıklayıp dosya seçtik. Buradan yükleyip telefonunuza veya herhangi bir yere buraya yükleyebilirsiniz. Pano, URL, dosya. Burada arama geçmişi var. Burada görüştüğünüz şeylerin geçmişi tutuyor. Buradan mesaj, arka planı değiştirebiliyorsunuz. Veya başka şey seçebilirsiniz. Ondan sonra kapatın. Burada arama yapabiliyorsunuz. Uyarılar, aygıt değiştir vesaire vesaire. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar, burada kablosuz telefonunuzun şarjı, Wi-Fi özelliği her şeyi gösteriyor. Anlatmak istediğim, burada telefonunuzda kablosuz bir şekilde bilgisayara nasıl bağlarsanız onu göstermek. Bu şekilde bilgisayara bağlanabilirsiniz. Bununla alakalı farklı yöntemler var. Kablosuz bağlanmak için. O da farklı ama bu görünüş olarak güzel gözüktüğü için bunu anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Daha sonra tekrar video yükleyeceğim. Görüşürüz.